Atış serbest. Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Hava savunma sistemi Hisar projesinde ortaya konulan Hisar A'da seri üretim başlarken Hisar O'da ise son testler gerçekleştirildi. Sıra Patriot ve S-400 gibi savunma sistemlerinin yerine geçecek olan Hisar U'ya geldi. Siper projesi kapsamında gerçekleştirilen Hisar U'nun menzili 150 kilometreye kadar çıkacak. Türkiye'nin satın aldığı bazı kritik silahlar dış politikada dengeleri de değiştiriyor. Bunlardan biri ise Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri. S-400 üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım tehditleri gelirken, sevindirici haber ise Hisar projesinden geldi. Proje, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Aselsan ve Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi. Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan Hisar A, 360 derece etkinlik sağlıyor. Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor. Hisar A, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A artının envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. Hisar A'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor. Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde, ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık da yer alıyor. Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi. Kundağı motorlu otonom, alçak irtifa hava savunma füze sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze, harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Hisar A'da testlerin ardından seri üretim başlarken, Hisar O'da da son testler gerçekleştirildi. Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında geliştirilen Hisar, onun önleme menzili ise 25 kilometreye kadar çıkıyor. Hisar A'nın 2021'de, Hisar O'nun ise 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar U'da ise çalışmalar sürüyor. 150 kilometre arasında menzile sahip olacak siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak. Hisar U, Hisar A ile Hisar O, sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve aktif radar arayıcı ile görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olacak. Sistemin, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor. Hisar U'nun geliştirilmesinin ardından, daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar devam edecek.
ilk prototip çalışmasının 2022'de tamamlanması öngörülen Siper'in 2025-2026 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.